Artvin'deyiz. Beyazsu. Sırtını 3400 metre yükseklikteki Kartal Dağları'na dayamış, zirveye en yakın konumdaki güzel bir yayla. Yayla ismini yaylanın girişindeki beyaz köpükler çıkaran çok soğuk akan sudan alıyor. Murçka ilçesi ile Beyazsu Yaylası arasındaki mesafe yaklaşık 50, Artvin ise 82 kilometre. Yaylada kamp ve konaklama yapılacak yerler mevcut. Bu yayladan orta zor sayılabilecek bir yürüyüşle Yıldız Gölü'ne yürüyoruz. Yıldız Gölü. Kartal Dağları eteklerinde. Kar sularının toplanmasıyla oluşmuş. Harika manzarası, sessiz ve sakinliğiyle doğa harikası bir göl. Beyazsu Yaylası'ndan yaklaşık 2-2,5 saatlik yürüyüşle ulaşıyoruz. Temmuz ve Ağustos ayları ziyaret için en uygun dönem. Yaz aylarında bile çevresinde kar örtüsü bulunuyor. Soğuk ve berrak sularıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Cesur ziyaretçileri için de yüzme deneyimi sunuyor. Yıldız Gölü, Artvin'in en görülmesi gereken yerleri arasında. Göle çıkmadan önce yanınıza yiyecek, atıştırmalıklar ve su almanızı öneririm. Biz çıktığımızda hava açıktı, ancak sis olması durumunda dikkatli olunması gerektiği ve daha gizemli bir hale geldiği belirtiliyor. Yıldız Gölü 2833 metrede, ağaç sınırının üzerinde. Dolayısıyla yürüyüş başlangıcı Beyazsu Yaylası'ndan gidiş, göl çevresi ve dönüşte herhangi bir ağaç ve gölge bulunmuyor. Tüm gün güneş altında yürüdüğünüz ve bulunduğunuz için mutlaka uzun kollu üst, kulakları ve enseyi kapatan şapka ile yürümenizi tavsiye ederim. Yıldız Gölü'nü özel kılan yalnızca güzelliği ve manzarası değil. Bölge halkı arasında nesilden nesile anlatılan gizemli bir efsane de bu gölle özdeşleşmiş durumda. Rivayete göre geçmişte Reupa adında bir çoban, eşi Şaşvi ve sürüsüyle Beyazsu Yaylası'na gelir. Sürünün lideri olan güçlü boğa Zıvavi, bir süre sonra sebepsiz şekilde yaralanmaya başlar. Aynı günlerde Reupa, rüyalarında altın sarısı renginde kırmızı gözlü dev bir boğa görür. Bu gizemli yaratığın Yıldız Gölü'nde yaşadığına inanılır. Bir gün sürü göle yaklaşınca, efsaneye göre suyun içinden altın renkli dev bir boğa ortaya çıkar ve Zıvavi ile büyük bir mücadele yaşanır. Tam o sırada şiddetli bir fırtına kopar. Halk inanışına göre Reupa, yardımcısı ve sürüsü taşa dönüşür. Bugün göl çevresindeki bazı kaya oluşumlarının bu taşlaşmış figürler olduğuna, Yıldız Gölü boğasının ise hala gölü koruduğuna inanılır. İyi seyirler.